çok seviyorum Turkish. İlk çekilen Tarzan filminin çekildiği yere geldik. Bu ağaçta çekmişler. Görüyorsunuz palmiye ağaçları sağlı sollu. Tam bir Kuzey Afrika havası, atmosferi. Kamış şehit. Yani bu görmüş olduğunuz anıt 3 palmiye yaprağı biçiminde yapılmış. Abimiz getirdi, şakşukaymış bu. Cezayir havasını bize en güzel şekilde yaşatacak parklardan bir tanesi de burası. Kabe'den ve Medine'den, Mescid-i Nebevi'den sonraki en büyük cami burası. Caminin tam ismi de Cami El Cezayir. Merci beaucoup mon ami. Arkadaşlar günaydın. Sımsıcak, hatta aşırı sıcak bir Cezayir yaz gününden sizlere selamlarımı, saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Cezayir'deki gezimize, turumuza devam ediyoruz. Bugün size Cezayir'de gezilecek yerleri gösterirken aynı zamanda Cezayir'in ekonomisinden de bahsetmek istiyorum biraz. Bugün yani Cezayir'le ilgili daha önce konuşmadığımız, anlatmadığımız birçok şeyi anlatmak istiyorum. Ve tabi güzel yerleri de gezmeye devam edeceğiz. Bugünkü ilk durağımız Jardin d'Essy olacak. Metroya gidiyoruz şimdi. Metroya yürüyeceğiz. Burada metro da var. Toplu taşımayı metro, taksi, otobüs, minibüs de yapabiliyorsunuz. Ama tabi yani taksi çok ucuz aslında. Benzin aşırı derecede ucuz olduğu için ucuz. Şu karşıdaki de cami arkadaşlar. Cezayir yani Maghrib mimarisiyle yapılmış bir cami. Metronun girişi de burası. Yani burada da metrolar bayağı derindi arkadaşlar. Evet, Cezayir'de bayağı güzel de bir metro var arkadaşlar. Modern. Şöyle bir tek hattı var. İkiye ayrılıyor kollar. Aşağıda görüyorsunuz. Şehrin ama sahil boyu bir başından bir başına kadar gidebiliyorsunuz. Geldiğimiz yer durak Jardin d'Essy. Gittiğimiz parkın ismi de bu. Yani görüyorsunuz metrolar gayet güzel. Evet, Jardin d'Essy'nin girişi burası. Hamma Garden diye de geçiyor. Şuradan biletimizi alacağız. Bir kişi yetişkin 150 dinar, çocuk 50 dinar yazıyor şurada. Şurası da Şehitler Anıtı. Oraya da parktan sonra çıkacağım. Size şehri, Cezayir'i oradan da böyle bir tamamen göstereceğim. Şu an gayet merkezi bir yerdeyiz. Biletim de geldi. Böyle bir bilet alıyorsunuz. Hamma Garden 150 dinar. Yani 150 dinar da eğer serbest piyasa kurunu baz alırsak 1 dolardan daha az. 1 dolar 220 dinar. Yani 70 euro sent gibi. Ayrıca metroda 50 dinar arkadaşlar. Metronun bir seferlik bileti. O da sevgili arkadaşlar. Selamun aleyküm. İşte bileti böyle yırtıyor ve giriyorsun. Metro bileti sevgili arkadaşlar 50 dinar yani 20 euro sent yapıyor diyebiliriz. 20 euro sent de ne yapıyor bizde? 9 lira. Metroya 9 liraya biniyorlar şu an burada. Neden metro kullandık onu da anlatayım size sevgili arkadaşlar. Çünkü yani taksi ucuz dedim. Benzin de ucuz. Niye taksi kullanmadın diyebilirsiniz. Yani Cezayir'de inanılmaz bir trafik problemi ve yani park problemi var. Çünkü arabalar da ucuz. Vergi yok. Ve benzin de ucuz. Metro ile seyahat etmek hem fiyat açısından hem de yine işlevsellik açısından iyi. Bunlar da dağlardan gelen sularmış arkadaşlar. Artık parka girdik. Biraz parktan da bahsedeyim ve tabii size yani park gerçekten de bu arada çok geniş ve güzel. Cezayir havasını bize en güzel şekilde yaşatacak parklardan bir tanesi de burası. Zaten Cezayir'de gezilecek yerler diye aradığınızda karşınıza ilk çıkacak yer bu güzel park. Hamma Garden ya da Jardin d'Essy olarak geçiyor. Şehrin göbeğinde yemyeşil bir park yapılmış. Tabi bu sefer görüyorsunuz palmiye ağaçları sağlı sollu. Tam bir Kuzey Afrika
havası, atmosferi mükemmel, güzel bir yer. Bu arada Kamel şeyi söyledi şimdi. İsmi Kemal değil bu arada, Kamel. Ve Selamun Aleyküm mon frère. I am good. How are you? Ça va. Let's speak Algerian. Bon, وشراك؟ ça va, لاباس وانت صافا؟ لاباس لاباس الحمد لله. أنا كمال من الجزائر. أنا مع سلتشوك حبيبي وخويا خويا. خويا ومرحبا بكم. اللي يحب يجي حبابنا كاع تاع الترك أو سلتشوك هو الكوريسبوندون بيناتنا. مرحبا بكم İnşallah. إن شاء Arkadaşlar Jardin au style français, Jardin au style anglais yazıyor orada. Yani İngiliz stili bahçeler bu tarafta, Fransız stili bahçeler diğer taraftaymış. Bir de İngiliz stiline bakalım. İngiliz stili bahçe dedikleri bu olsa gerek herhalde. Göletiyle, palmiye ağaçları. Ya gerçekten de burası hani şey olacak ama gerçekten çok yeşil ve cennet gibi derler ya. Herhalde burayı yapan kişi kafasındaki cennet ya da hayal ettiği şeyi dizayn etmiş gibi. Öyle görünüyor. Arkadaşlar ben daha önce Cezayir'e gelmiştim. Yani bulundum Cezayir'de daha evvel. Tabi buraları işte turistik olarak bulunmadım ve dolayısıyla turistik yerlerini aslında gezmedim. Benim için de bir ilk oluyor. Beraber keşfediyor oluyoruz. Buradaki de Ali Bicini diye okudu ismini. Bir Osmanlı amiraliymiş kendisi. Cezayir'de yaşamış ve İtalyan asıllı Müslüman olmuş. Onun adına da bu anıtı yapmışlar 2023 yılında. İtalyan hükümeti Cezayir'e hediye etmiş bunu. Ve şu an bu parkta da sergileniyor. Zaten bir önceki videoyu da izlediyseniz Kasbah'a gittik. Yani eski bir Cezayir'in eski şehir merkezi diyebiliriz ve Osmanlı ile çok yakından alakalı tarihi olan bir yer. Onu da izleyin izlemediyseniz. Gittiğiniz her yerde Osmanlı tarihi ile ilgili ya da Fransa ile ilgili bir şeyler görmeniz mümkün oluyor. Kamel şimdi anlattı. Burada Tarzan filminin, yani ilk çekilen Tarzan filminin çekildiği yere geldik. Bu ağaçta çekmişler. Bakın. Ve zaten halen sarktığı o ipler, artık ne denir bunlara, gösteriliyor. İnsanların da ilgisini çeken enteresan bir yer. Burada da L'Arbre de Tarzan, yani Tarzan'ın filmin ismi o. L'Arbre de Tarzan ilk çekilen Tarzan filmiymiş. Bu ağacı kullanmışlar dekor olarak. Evet. Yani gerçekten de otantik, enteresan bir park. Bakın ağaç da şurada görüyorsunuz. Aslı da burada. Yani ağaçlar arkadaşlar gerçekten çok büyük ve yaşlı. Burası belki de ağaçlar yani 1000 yılın üstündedir diye düşünüyorum. Şuraya bir bakar mısınız? Birazdan şuraya çıkacağız. Makam şehit, yani şehitler makamı. Hikayesini orada anlatacağım sizlere. Parkı artık geride bırakıyoruz. Bunu şeye benzettim. Madrid'de de Retiro Park var. Oraya benziyor. Gayet geniş. Kendi gözlemlediğim bazı şeyleri söyleyeyim size. İlk olarak şunu söyleyeceğim. Yani Cezayir halkı, Cezayir insanı acayip dürüst ve misafirperver. Gerçekten çok sıcakkanlı. Zaten yolda zaman zaman görüyorsunuz. Yani herkes selam veriyor neredeyse. Türkçe konuştuğumu gördüklerinde de veya anladıklarında da daha böyle içten, daha samimi şekilde davranıyorlar bana. Arkadaşlar tam Cezayir insanından bahsederken burada iki genç arkadaşla karşılaştım. Hi. Hello. Hello. Çok seviyorum Turkish. Türkiye'yi seviyorum. Yes. Welcome to Algeria. Thank you so much. Thank you so much. Nasıl في سؤال جديد زي Okay. So what do you know about Turkey? Turkey.
Moi, j'adore plus tout ce qui est les films, la nourriture. Je connais beaucoup de la nourriture. Et je regarde beaucoup de films, tout ce qui est traditionnel. J'adore vos traditions, vos mariages. Bon, beaucoup plus histoire, terre, avec les Ottomans. Donc, Ok. Ouais, j'adore aussi Alors, le fait que ils sont très pratiquants par rapport à l'islam. Ouais, c'est un pays musulman. Ouais, c'est un pays qui pratique beaucoup l'islam. Et quoi d'autre? Je sais pas quoi dire. C'est pas quoi Non, mais dire. non, You guys, J'espère un jour qu'on va la visiter. Ouais. D'ailleurs, on est en We went programme to ça. Ouais. go in Turkey for a visit. you want to go to Turkey? Yes. Yeah. Okay. Inshallah. Inshallah, dream. inshallah, yes. Inch'Allah, amin. It's Yeah. Turkey is really beautiful Yes. country. You know, you should visit Istanbul, Istanbul. Ouais. Izmir. We have Yes. a lot of things Yeah. C'est ça. like Algeria. Okay, nice to meet you. Nice to meet you. too. Thank you so Merci. much. Merci. Bon. Et Alors, au revoir. Au revoir. Bye bye. Merci. Bu arada arkadaşlar ben kısa bir süredir Fransa'da, yani bir aydan beri işin aslı, gelmeden önce birazcık çalışmaya başladım ciddi anlamda. İnşallah ama yıl sonuna kadar 5 dil daha ilerletmeyi planlıyorum. O yüzden yarı Fransızca yarı İngilizce böyle anlaşarak ilerliyoruz arkadaşlar. Cezayir ile ilgili size ikinci söyleyecek olduğum şey ise arkadaşlar, burada turizm çok gelişmemiş. Tabii bunun gelişmemiş olmasının sebepleri var. Birincisi, ekonomisinin çoğu, yani %50'den fazlası petrol, kimya ve hizmet sektörüne dayalı. Yani benzin, doğalgaz, akaryakıtlar, daha birçok kaynak çıkartılıyor ve Avrupa'nın da en büyük tedarikçisi konumunda. Dünyada da ilk 15 içerisinde Cezayir. Bu sebeple işin aslı turizme çok önem vermemişler. Turizm konusunda yani komşu ülkeleri Fas ve Tunus'un bayağı gerisinde kalmışlar. Fas zaten biliyorsunuz herhalde Kuzey Afrika'nın turizm açısından en gelişmiş ülkesidir diye düşünüyorum ve Tunus da keza öyle. Ama Cezayir o kadar da değil. Şu an buraya tabii mesela iç turizmden çok insanlar da geliyorlar Cezayir'e. Yani Cezayir'in başka kentlerinden de başkente geliyorlar. Bu şekilde ilerliyor. Yani işin özü, ülkenin birinci geçim kaynağı turizm olmadığı için çok gelişmemiş bu konular ve oteller de böyle arkadaşlar. Yani kaldığım oteli ilk bölümlerde göstermiştim size. Ve birçok otel böyle. Yani otel kalitesi veya oteldeki servis, alınan hizmetler falan da çok iyi değil Cezayir'de. Kaldığınız oteli iyi seçmeniz lazım. Yani birkaç 5 yıldızlı seçenek var ama onlar da aşırı pahalı yani. Hava da 35 derece falan, onu da söyleyeyim. Gerçekten acayip sıcak. Ama Allah'tan parka geldik yani bu öğlenin en göz alıcı saatlerinde. Şimdi bir teleferik var. Teleferikle Makamı Şehit'e çıkacağız. Peyzaj açısından çok güzel dizayn edilmiş yerler. Şöyle bakın. Bahçe aşağıda kaldı. Burası da kafe galiba. Evet, insanlar oturuyor. Selamünaleyküm. Evet, böyle oturacakları bir yer yapmışlar. Evet, şimdi yukarı çıkacağız. Oh, hello, you are here also. Hello again. I'm going up as well. Arkadaşlar şimdi teleferikle yukarı çıkacağız. 2 kişi 40 dinar. Yani 40 dinar 20 dolar sent. İnanılır gibi değil. Arkadaşlar. Ha? This way. İçeri bindik ve böyle dolmuş gibi, oturma düzeninde değil. Evet, Makam Şehit'e çıktık arkadaşlar. Bu finikülerle geliyorsunuz. Ve şöyle Cezayir'in de bu tarafta şehrin muhteşem bir manzarası var. İleride de Cezayir Camisi var. Görünüyor. Yeni yapıldı, büyük. Oraya gideceğiz ilerleyen zamanlarda. Makam Şehit, yani
Şehitler makamı diyoruz biz de. Bu makam şehit Fransız işgalinin sona ermesi anısına yapılmış olan anıt. Makamı şehide geldik arkadaşlar. Makamı şehit, yani bu görmüş olduğunuz anıt 3 palmiye yaprağı biçiminde yapılmış. Cezayir'in Fransa işgalinde vermiş olduğu şehitlerin anısına yapılmış olan yer, anıt burası sevgili arkadaşlar. Direnişin en büyük öncüsü Emir Abdülkadir, yani Kral Abdülkadir kendisi ve o zamana dair resimler var burada. Evet, Sahara, yani ülkenin tamamı bu direniş için silahlanmış artık. Aşağıdaki sözlerimi birazcık daha tamamlamak istiyorum işin aslı arkadaşlar. Yani burada her şey çok ucuz. Turizm gelişmediği için, yani belki işte diğer ülkeleri izlediğinizde, ne bileyim Mısır, Fas ya da işte hani başka ülkelerde, Kuzey Afrika'da şeylere çok rastlamışsınızdır. İşte dolandırıldım, kandırıldım falan. Burada öyle bir şey yok. Zaten herhalde şu anda da tek yabancı turist ben gibiyim. Yani dolayısıyla yani turistlerin kandırılması gibi şeyler yok. İşte bunun nedeni de turizmin aslında çok gelişmiş olmaması. Ülkenin genel politikası itibariyle turizmi çok önemsememiş olması. Böyle bir katkı mı dersiniz artık buna? Diyebiliriz. Tabi servis sektöründe nasıl, ne kadar eksiklik olsa da bu anlamda da bir katkısı var. Yani burada kandırılma riskiniz yok. Yani yeme içme çok ucuz, taksi ucuz, işte giriş biletleri ucuz. Yani şu çıktığımız teleferik 8 lira. Yani Türkiye'de de Rusya'da da birçok kez bindim bu teleferiklere. En ucuzu burası. Bunları anlatırken de biliyorsunuz makam şehide geldik arkadaşlar. Fransa'nın işgal yılları için arkadaşlar burada acı dolu yıllar diyebiliriz. Yani böyle söylersek gerçekten hiç de yanlış olmaz. 1830 yılında Fransa burayı işgal etmiş ve onlara karşı, yani direnen ve onlara karşı çıkan ilk 22 kişi şehitlerin resimleri de bunlar. Cezayir'in en ünlü şehitleri diyebiliriz arkadaşlar. Onları da sizlere göstermek istedim. Ruhları şad olsun. Bu direniş için kaybettikleri şehitlerine adamışlar burayı. Önünde de şöyle bir meydan var ve insanlar gelip burayı yine ziyaret edebiliyorlar böyle. Mücadeleyi de Abdülkadir el Cezayiri, yani Emin Abdülkadir, az önce yukarıda resmini göstermiş olduğum lider başlatmış. Elbette ki Cezayir halkı 1830'da başlayan bu işgali hemen de kabullenmemiş. Yıllar boyu direnişler göstermiş. Hatta 132 yılın tamamında direnmiş diyebiliriz arkadaşlar. Evet, burada da yine bakın aşağısı da bir park gibi, oralara da inilebiliyor hemen şeyin yanında. ...1954'te de silahlı mücadeleye başlatmışlar. Az önce size göstermiş olduğum resimlerini 22 kişi bağımsızlık mücadelesine girmişler ve Fransızları yenerek 18 Mart 1962 yılında bir anlaşma yaptırmışlar. Evian Anlaşması. Bu Evian Anlaşması'yla da Cezayir bağımsızlığını kazanmış. Arkadaşlar tabi hemen Şehitler Meydanı'nın yanında da burada böyle restoranlar, barlar falan da var. Sevgili arkadaşlar, Cezayir 1962 yılında bağımsızlığını kazanmış ve bugünkü Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti kurulmuş. Yani 1962 yılında kurulmuş bir ülke ve şimdi bu şehitler makamının altında söylediğim gibi böyle bir alan var. Bir alışveriş merkezi gibi, ama bir alışveriş merkezi değil, çarşılar, restoranlar falan var. Tabi acıktık, bir şeyler yiyelim. Size biraz da Cezayir yemeklerini göstereyim ve ondan sonra turumuza, gezimize, Cezayir'de gezilecek, görülecek yerleri ziyaret etmeye devam edelim. Selamun Aleyküm.
عليكم السلام كيف حالك؟ Elhamdülillah, keyif alek? لا بأس الحمد لله. Labas. Ana min Türkiye. من تركيا. Türkiye, İstanbul. عجبك الاسم مزغنة؟ مطعم مزغنة عجبك؟ كثير. Aha. ولك ما شاء الله. Maşallah. ما شاء الله باكلها جزائرية. جزائرية جزائرية. Maşallah, Cezayir. Geleneksel bir Cezayir mutfağı. Şöyle bir menüsü var. Şimdi bir schnitzel söyledim. Evet, pizza falan da var. Fiyatları görün. Merci beaucoup. شكرا. Saha. شكرا. Yemeklerimiz geldi arkadaşlar. Ben bir tavuk eti söyledim. Böyle salatası. İşte garnitürüyle. Kamel de sardinya söyledi. Şu da sanırım fasulye veya benzeri bir şey. Güzel. Bu arada burada Cezayir'in kendi kolası da var. Selecto. Ondan. This is the best soda in the world. The best? Soda in the world, yeah. Okay. How is it? Very good. Very good. Yeah. Okay. هذه جزائرية أصيلة. Asira. Tamam. Cezayir abimiz getirdi. Şakşukaymış bu. كثير تركيا أحسن بلد اللي راح نحوس فيه زي في تركيا لا أمريكا ولا فرنسا ولا تحية تركيا. لا غير نحب Saha abi. حوس في تركيا. Arkadaşlar bir de çay söyledik. Cezayir çayı. Bakın böyle naneli yapıyorlar. İçinde nane koyuyorlar ve Cezayir'e özgü bir çay. Bismillah. Yemeğimizi yedik. Çaylar, kahveler, ikramlar. 2 tabak yemek. Görmüş olduğunuz o masa 2300 dinar. Yani tam olarak 10 dolar. Gerçekten ucuz. Yani en merkezi yerlerden bir tanesindeyiz biliyorsunuz şu an. Burada da bu kadar. Normal bir restoranda yedik çıktık. Ucuz yani. Biz yani bu fiyatlar uygun derken turistler için uygun. Burada yaşayanlar için çok böyle olmayabilir. Size tabi ekonomiden bahsettim ilk başlarda ve yine şuna değineyim. Burada tabi işsizlik de yüksek oranda var. Yani buranın yaşayan insanları için durum pek o kadar da parlak değil diye düşünüyorum ve tabi Kemal'in de burada fikirlerini alacağım birazdan, onun da ne düşündüğünü söyleyeceğim, göstereceğim size. Detaylı ev fiyatları, işte ev kiralama fiyatları, bunlardan da bahsedeceğiz. Arkadaşlar, Şehitler Makamı'nın hemen yanında yine böyle bir park göreceksiniz. Daha doğrusu müze. Müzenin bahçesi burası. Şimdi oraya gireceğiz. Yine direnişi başlatan 22 şehidin kabartmaları var orada. Ve o dönem kullanılan toplar falan burada var. Cezayir ordusuna ait. Şimdi içeriği de biraz göstereyim size bakalım. Burası müze. Bakalım burayı da bir içeriden bakalım az bir şey ve size dediğim gibi Cezayir'i anlatmaya devam edeceğim. Güzel bir müzeydi ama içeride video çekmeye izin vermiyorlar. O yüzden ben de girmedim. Şimdi buradan ayrılalım. Bir sonraki destinasyonumuza doğru yola çıkalım. Tabi şunu da söyleyeyim yine. Cezayir'de arkadaşlar Fransız işgali bittikten sonra da ortam hemen sakinleşmemiş. 1990 yılında burada bir iç savaş çıkmış. Ve bu iç savaş neticesinde de yine 200 bine yakın insan, yanılmıyorsam, hayatını kaybetmiş toplam olaylarda. Şu an bile bugün şehrin birçok noktasında polis kontrolleri var. Yani her 1 kilometrede, 2 kilometrede ya da ne bileyim daha fazla aralıklarla polisleri görüyorsunuz. Yani kontrol geçiş noktaları var. Bunlar hep işte bu tarihi olayların neticesinde oluşmuş olan güvenlik önlemleri. Buradaki isimler Cezayir'le birlikte Fransızlara karşı savaşan insanların içlerinde Aslılar da var, Tunuslular da var. Cezayir'e savaşta yardım eden tüm şehitlerin ismi yazıyormuş burada. Şimdi taksi tutup Cezayir'de yeni yapılan yeni bir yapı ama büyük bir cami, oraya götüreceğim sizi. Hani güzel, tam bir Magrib mimarisiyle yapılmış olan cami. Arkadaşlar burada şunu anlatayım. Yoldan taksi çevirebilirsiniz ama 2 tane uygulama var. O uygulamaları indirirseniz onlarla da taksi çağırabiliyorsunuz. Ben InDrive diye bir uygulama var, onu indirdim. O şekilde çağırıyorum taksiyi. Gelirseniz aklınızda bulunsun. InDrive'la
taksi çağırabilirsiniz burada. Bu da tabii ki yine reklam değil, tavsiye yani, bilginiz olsun. Taksimizi çevirdik. Yani nereden nereye giderseniz hemen hemen 400 dinar 500 dinar civarı tutuyor. O da 2 dolar arkadaşlar. Abi Türk olduğumu görünce İbrahim Tatlıses açtı. Como tu t'appelles? Fuat. Fuat kardeşimiz. مولوديا رحت البلاد مولوديا وباب الواد هذا وش قاعد حال Futboldan bahsediyor, futbol fanatiği. Buranın en iyi takımı Umudya'ymış, öyle diyor. Bravo. Arkadaşlar camiye ulaştık. Şimdi içeri gireceğim. Cezayir Camisi buranın ismi. Şurada da yine bir petrol şirketi var. Dedim ya, gaz, petrol Cezayir'in en önemli geçim kaynakları. Ve Cezayirliler %99 oranında Müslüman, Sünni, Maliki mezhebine üyeler. Arkadaşlar buranın hepsi camiymiş. Yani şu gördüğünüz alanın hepsi buradan böyle cami. Şimdi size daha detaylı göstereceğim, anlatacağım. Gerçekten de ilginç bir cami. Hem yapılış hikayesi hem de yeri, birçok konu var. Şimdi camiyi daha detaylı inceleyeceğiz. Gerçekten yani şu arkada gördüğünüz şöyle şeyin hepsi cami ve bu arkamda gördüğünüz bina da yine caminin devamı. Burası tamamıyla cami. Dünyada Kabe'den ve Medine'den, Mescid-i Nebevi'den sonraki en büyük cami burası. Caminin tam ismi de Cami El Cezayir. Evet, yani Cezayir Camisi. Size caminin kapasitesinden bahsedeyim. Sadece şu bölüm 37.000 kişi alıyormuş. Caminin tamamı 120.000 kişiye aynı anda ibadet etme şansı tanıyor ve eğer dışarıyı da kullanırlarsa 150.000 kişinin aynı anda namaz kılabileceği bir cami. Cami El Cezayir. Yani kocaman da bir minaresi var. Şimdi içeriği de göstereyim arkadaşlar size. İçeriye giriş arkadaşlar havaalanı girişi gibi. Yani neredeyse havaalanına giriyormuş gibi arandık. Böyle bir güvenlik var. Her yerde de yine güvenlikler var ve içeriye giriyoruz. Şöyle söyleyeyim, az önce söyledim, yani 150.000 kişiye kadar insanı burada ağırlayabiliyor bu cami. Baksanıza. Arkadaşlar burası, söyledim ya, dünya üzerindeki en büyük 3. İslam mescidi. Dolayısıyla gerçekten çok büyük ve yapılış hikayesine biraz değineyim size. Az önce bahsettiğim Fransız işgal yıllarında Fransa bu caminin bulunduğu yerde şey yapmış. Eğlence mekanı, içki içilen mekanlar ve İslam'dan çevirdikleri insanları, yani Müslümanlıktan çıkardıkları, zorla çıkardıkları insanları işte buralarda eğlendirmek amaçlı bir yer kurmuşlar. Cezayir'de bu camiyi tam olarak onların eğlence mekanı açmış olduğu yerin üzerine yapmış. Böyle bir mesaj vermiş arkadaşlar. Arkadaşlar artık cami gerimizde bırakıyoruz. Kocaman bir cami. Fas'taki Casablanca'daki Hasan II yanılmıyorsam. Ona benziyor mimarisi, çok da benziyor. Birazcık da ona rakip olarak yapıldı diyebiliriz aynı zamanda. Çünkü yani Faslılar Cezayirliler de Faslıları pek sevmiyorlar. Benim gözlemlediğim, gördüğüm kadarıyla. Yapılışında böyle bir şey de var diye düşünüyorum. Arkadaşlar camiden sonra Alger şehir merkezine geldik. Şöyle bazı yerlerde çöpler de var arkadaşlar. Yani genel anlamda çok kirli bir şehir değil ama
Bazı yerleri henüz tam temizlememişler. Kamel. Yes. Bonjour. Tired. You are tired. I want to ask you a couple of questions. Okay? So, about life in Algeria. Okay? All right. All right. How much is the rent for apartment for 1 month here? 1 month. It's about 30,000 until 60,000. 60,000. 30, yeah, 30 from 60 until 60. Okay, in center. Yeah, of course, it's center. Yeah. In center. Okay. Jamal 60,000. Rahma. Cami. Yeah. Burası da cami arkadaşlar ama bu bildiğiniz yüksek ihtimalle Fransa zamanından kalma bir kiliseden dönmüş cami. Cami Rahma. Cami Rahma yazıyor kapısında da. Arkadaşlar Diduş Murat Caddesi'ne geldik. Burası Cezayir'de, yani Cezayir şehrinde yine en hareketli, en merkezi caddelerden bir tanesi. Ve zaten görüyorsunuz şöyle sağlı sollu işte mağazalar, restoranlar veya bir şeyler atıştırabileceğiniz kafeler var. Burası yine Cezayir'e gelindiğinde kesin ziyaret edilmesi gereken caddelerden, yerlerden bir tanesi sevgili arkadaşlar. Ve ben tabi Kamel'e sorularımı yöneltmeye devam edeceğim. Kamel, how much is minimum salary in Algeria? I think it's about 35,000. 35,000 dinars. Şimdi o tabi burada dinar olarak söylüyor. Ben sizlere bunların dolar karşılığını zaten yazarım altyazı olarak, görürsünüz. Yine bu cadde arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere Fransız mimarisiyle yapılmış bir cadde. Yani o kolonyal mimariyi yine burada görebiliyorsunuz. 132 yıl anlattığım üzere Fransa hakimiyetinde kaldığı için Cezayir bunu fazlasıyla hissediyorsunuz. Tabi şunu da söyleyeyim, yani Osmanlı burada 312 yıl hüküm sürmüş. Fransa 132 yıl hüküm sürmüş. Fakat şu an tabelalar, yazılar, dil, daha birçok şey Fransızca ağırlıklı. Fransızcadan etkilenmiş, daha doğrusu öyle söyleyelim. Türkçe kimse bilmiyor mesela, yani şey olarak dilin içerisinde, yani Türkçeden çok böyle kelimeler yok ama Cezayir Arapçası, yani Arapçanın Darija denilen lehçesi bile Fransızca sözlüklerle dolu. Nasıl bir etki, nasıl bir asimilasyon yapıldığını az çok siz zaten bugün anladınız sanırım. Böyle bakın, Cezayir ekmekleri ve poğaçaları var, tatlı. Tabi bunlar Fransız yemeklerine de benziyorlar. Hay. Hello. Evet, daha birçok işte alışveriş yapabileceğiniz, hediyelikler alabileceğiniz mağazalarla, restoranlarla, dükkanlarla dolu bir yer burası. Gelirseniz bu taraflara, yolunuz düşerse aklınızda bulunsun. Diduş Murat Caddesi buranın ismi. Şimdi burada emekli maaşları da arkadaşlar 37.000 dinar. Yani 1 dolar 220 dinar gibi bir şey, ona göre hesaplayın. Aslında düşük bir rakam. Yani ne yapıyor? Yaklaşık 150 dolar falan gibi bir şey yapıyor yanılmıyorsam. Tam şimdi hesapladım kafamdan ama gerçekten düşük bir rakam. Fakat burada yeme içme falan bayağı ucuz diyor Kemal. Dolayısıyla yani insanların alım gücü fazla oluyor. Bununla yani bir ay geçinebiliyorlar. O yüzden burada yaşam sanki daha rahat bu anlamda. How are you brother? Huya. Maşallah. تركي Türkiye. خدنا على تركيا يا اخي رحنا معك تركيا عدينا حبيبي حبيبي شكرا Yedik habibi, şükran. شكرا Evet arkadaşlar, yine sıcak karşılandık gördüğünüz gibi. Şimdi aşkım. aşkım deme lan. Aşkım. Razı. Bien. Bien. Saha. Saha, elhamdülillah. Labbas, sabah. Bonne santé et au revoir. Allah. Görüyorsunuz, insanlar
Ne kadar sıcak ve samimi davranıyorlar her yerde olduğu gibi. Şimdi biz güzel bir kafe bulup oturacağız. Hi. How are you? Good, good. Oturacağız, bir şeyler içelim bakalım. Ondan sonra da artık zaten videonun sonuna doğru geldik. Selamünaleyküm. Evet. Bir yer bulduk arkadaşlar. Bir teras bulduk, oturalım. Bir şeyler içelim. La carte, menü. Evet, biz şimdi kahvemizi falan söyleyelim. Değil mi Kamer? Coffee. Merkezde şöyle bir kafeye oturduk. Fiyatları şöyle göstereyim. 800'den başlıyor. Yani 4 dolar, 850. Hatta 4 dolardan daha az. Şu 4 dolar. Ortalama 4 dolar civarı. 200-500 olanlar 2 dolar civarı. Şimdi bir şeyler söyleyeceğiz. Tatlılar var. Her şey var. Merci beaucoup mon ami. Tropikal meyve suyu söyledik. Evet. Böyle de bir meyve tabağı söyledik. Thank you so much. Thank you. Yine yedik, içtik. Hesabımızı ödedik. 3500 dinar. Yani iki kişi orada gördüğünüz işte içecekler hepsi 15 dolar civarı diyebiliriz. Ve bugünkü turumuzu da artık noktalıyoruz. Hepinize her zamanki gibi izlediğiniz için sonsuz teşekkür ediyorum. Yarın Cezayir'in başka bir kentine gideceğim. Oran'a gideceğim buradan. Yani Arapçası Vahran. 400 kilometre uzakta bir kent. Trenle gideceğim oraya ve tekrar 3 gün sonra buraya dönüp sonra Cezayir'den yeniden Türkiye'ye döneceğim. Şu an için Cezayir'le ilgili kısmı bitiriyoruz diyebilirim. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.